Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Salih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam önümüz yaz ve herkes artık yavaş yavaş yaz hazırlığına başladı. Ve bununla ilgili olarak da en önemli konu vücudumuzdaki bu fazla biriken yağlar, vücudumuzdaki dirençli yağ bölgeleri ki bunun içinde ameliyatsız çözüm olarak önerilebilecek en önemli işlemlerden bir tanesi soğuk lipoliz. Nedir bu soğuk lipoliz? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki çok doğru tarif ettiniz. Yaza doğru girerken hepimiz vücudumuzdaki o beğenmediğimiz yağ birikintilerinden kurtulmak istiyoruz. Bir çözümümüz cerrahi ise başka bir çözümümüz de medikal sahada bulunuyor ve burada dediğiniz gibi soğuk lipolizle yaptığımız işlemler son derece etkili. Soğuk lipoliz cihazı yağı, belli bir kitle oluşturan yağı, tabii incecik yağ tabakalarını değil ama belli bir kitle oluşturan yağı olduğu gibi kavruyor, içine doğru çekiyor, bir başlık var. Çok yüksek teknoloji ürünü cihazlar bunlar ve o içine çektiği yağı 360 derece soğutuyor. Belli bir ısının altına düştüğünde yağ hücreleri artık canlılıklarını koruyamadıkları için hücre zarları zarar görüyor ve yavaş yavaş içeriklerini boşaltarak hayatlarına son veriyorlar ve o bölgedeki yağlı kitlede biz incelme görüyoruz. Aslında çalışma prensibi en basit haliyle böyle. Hani halk arasında yağlar parçalanıyor, acaba dolaşıma katılır da böyle pıhtı gibi atar mı vesaire soruları hastalarımdan da bana çok gelen bir soru. Kafaya çok takılan bir kısım bu. Ama yağı öyle parçalamıyor. Yani bir kitle yağı sanki bıçakla dilimler gibi minik doğrayma gibi bir parçalama söz konusu değil. Yağın parçalanması aslında hücresel boyutta bir parçalanma. Hücresel boyutta zarın gördüğü hasar yüzünden minik o hücrenin parçalanarak hayata veda etmesi, bu sayede yağ hücre sayısının azalması ve o bölgede bir incelme elde edilmesi demek. Çöpçü hücreler dediğimiz makrofajlarımız geliyor, apoptozis bunlara yavaş yavaş değil mi hocam mekanizması? Süper, pıtı pıtı. Çok severim ben onu. Yani o inflamasyon ve temizleme mekanizmaları vücudun inanılmaz kuvvetli ve bunları bildiğinizde aslında işlemin ne kadar etkili olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Üstüne üstlük eğer çok kilo almazsak sonuç kalıcı. Çünkü yağ hücresi vücudumuzun, siz de biliyorsunuz, böyle her dakika her saat kafasına göre yaptığı, yenilediği, her gün üretilen bir hücre tipi değil. Evet. Dolayısıyla kaybettiğimiz yağ hücrelerinin yerine yeni bir hücre kolay kolay gelmez. Hele belli bir yaştan sonra. Dolayısıyla sonuç da kalıcı. Bu manada da çok kıymetli bir uygulama soğuk lipoliz uygulaması. Hocam soğuk lipoliz uygulamasının bir yaş sınırı var mı? Kimlere uygulanır? Kadın, erkek bir ayrışımı var mıdır? Aslında kadın erkek cinsiyet farkı yok. Hem kadınlara hem erkeklere rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Çoğunlukla ben yaş sınırını 18 yaş etik sınır olarak kabul etmeyi pek çok işlemimde tercih ediyorum. Tabii bunun dışında kalan muaf tuttuğumuz uygulamalar var ama soğuk lipolize de yine bir 18 yaşı aslında istiyorum. Çünkü vücut oturmuş olsun, o genetiğimizden ya da çevresel koşullardan kaynaklanan yağlanma çocukluğa bağlı olmuş olmasın. Ergenleri çok tercih etmiyorum uygulamalar sırasında. Onun haricinde dediğim gibi yaz-kış farkı olmaksızın uygulayabildiğimiz bir işlem. Hocam bu tip uygulamaları yıllardır yapan bir hekim olarak pek çok teknolojiyi de böyle an be an aslında takip etmiş birisi olarak soracağım bu soruyu. Etkinliği nasıl? Ne kadar incelme olabiliyor? Diğer daha önceki eski versiyon cihazlara göre nasıl buluyorsunuz? Çok farklı hocam. Eski versiyon da o dönem için çok başarılıydı. Tabii cihazın hem yeni versiyonları çok daha başarılı hem de gerçekten belli bir kalitenin üzerinde olmuş olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bazı cihazlar söylediklerini yapamıyor maalesef. Çünkü o ısı derecelerine düşebilmek, dokuyu tam kavrayabilmek gibi bir takım koşullar var. İki, çok özel deriyi ve cildi korumak için, cilt altını korumak için özel petleri var. O petleri mutlaka kullanmak gerekiyor. Çok farklı uygulamalar yapıldığını dışarıda duyuyoruz. Bu aslında hiç olmaması gereken bir yan etki, yanıklara sebebiyet veriyor. Çünkü soğuk yanığı diye bir kavram var ve ciltte bu soğuk yanığının oluşmaması için cihazın kendisine ait özel peçlerinin kullanılması lazım. Zaten belli bir kalitede söylediğini yapabilen bir cihaz kullanıyorsak eğer
kendi peçleri çipli. Makine başka bir peçle çalışmıyor. Doğal olarak da siz onunla çalışıyorsunuz. Hem iletkenlik açısından aşağı yeteri kadar soğutabilme hem de yukarıdaki dokuları bu soğuktan koruyabilme. Her ikisi de bu şekilde sağlanıyor. Ve ortalama yaklaşık %30-35'lik bir yağ dokusunda kayıp gözlenebiliyor seans başına. Dolayısıyla oldukça ciddi gözle görülebilir sonuçlar. Kişi kilo almazsa kalıcılık bu cihazın etkileri arasında ama dediğim gibi hangi cihaz kullanılıyor? Kullanırken gerçekten doğru yere mi bağlanıyor? Etkilenebilecek yağ tabakası seçiliyor mu, seçilmiyor mu? Bunlar çok kıymetli. Doğru peçlerle mi kullanılıyor? Mutlaka göz ardı edilmemesi gereken en önemli koşullardan bir tanesi de bu. Evet. Hocam yaklaşık %30 bir yağ kaybından yani kısmi bölgede incelmeden bahsettik. Peki hangi bölgelere uygulanabiliyor? Özellikle tercih edilen belli sınırlama var mı? Hani bu bölgeye olur, bu bölgeye olmaz kısmında. Aslında belli bir kalınlıkta yağ olduğu sürece hemen hemen her bölgeye uygulanabiliyor. Yani kollara uygulamıyoruz. Hayır, uyguluyoruz. Çünkü bazen çok yağlı kollar var. O kola da uygulanıyor, bel yanlarına, o simit tabir edilen lavendellara, göbek, mide bölgesi, basen yanları, özellikle bacak, bacak, yanları, dış bacak. iç bacak, dış bacak, diz yanları özellikle bazen genetik olarak çok yağlı olabiliyor. O bölgelere de uygulanabiliyor. Bu incelme süreci ne kadar zamana tekabül ediyor? %30 kayıp peki? 1,5 ila 3 ay arasında değişen bir süreci kapsıyor. Takdir edersiniz ki yağ çok kalınsa, bazen çok kalın bir yağ tabakasıyla çalışıyoruz. O zaman sonuç biraz daha hızlı oluyor. Çünkü kaybedilecek miktar fazla Fazla olduğu için. beden çok savaşmıyor onunla ve hemen o fazlalıkları veriyor. Ama gerçekten sadece tam cihazın alabileceği kapasitede daha dar bir yağ tabakasıysa o zaman tekrar bir seans yapmak ya da başka bir uygulamaya ihtiyacı var mı yok mu görmek için 2,5-3 ay arası bekliyorum ben. Evet, çok güzel. Hocam peki işlem sonrasında diyet yapmamız gerekir mi? Ve uygulama ağrılı mıdır? Uygulama aslında hiç ağrılı değil. Yani uygulama esnasında hiçbir şey hissetmiyoruz biz. Ne o soğuğu hissediyoruz, ne vakumlama etkisini hissediyoruz. Hiçbir his yok. Gayet keyifle uzandığımız yerde uygulama tamamlanıyor. Diyete dikkat etmek gerekir mi? Yağ tabakasından kaybetmek istiyoruz. O zaman demiyorum ki ölüm diyetleri, zaten hiç bunlara taraftar değilim. Ama daha dengeli bir beslenme, daha doğru bir su içme, mümkünse eğer yapabiliyorsak biraz hareket etmek, yürümek belki günde 15-20 dakika. Saatlerce yürümeye gerek yok. Çok tempolu yürümeye gerek yok ama gün boyu oturmuşsak eğer, hani eve de belki dur şu 2 durak önce ineyim de şu 2 durağı yürüyerek gideyim temposu bile kesinlikle çok faydalı. Hareket gerekiyor. İyi oluyor. Hocam mesela bir seans ortalama kaç saat ya da kaç dakika sürüyor? 3 aylık bir süreç arayla yapılabiliyor herhalde. ikinci Evet, seans evet. kısmında. En erken yani çok yağlı bir bölgedeyse en erken aynı bölgeye tekrarını 2 ay sonra yapıyoruz. Sürede seçtiğimiz bölgeye göre değişiyor. Yaklaşık 45 dakika bazı bölgeler için, bazı bölgeler için de 70 dakika sürüyor. Aslında baktığınızda seneler içinde biriken yağ 45 dakikada, bir saatte kalıcı bir halde gidebiliyor. Evet. Gayet başarılı bir iş. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam şimdi şöyle, bu sonuçta bir cihazla olan bir şey ve bu cihazlar FDA onaylı. Ve siz orijinal cihazı kullandığınızı ben biliyorum kliniğinizden dolayı. Ama bununla beraber bu tip cihazların böyle imitasyonları da çıkıyor. Çok daha uygun şeylerde ve hani soğuk lipoliz adı altında uygulanıyor. Tabii ki kişilerde ekonomik problemlerden dolayı o tip yerleri tercih ediyorlar ve bu da az önce bahsettiğiniz gibi yanıklar, bir takım sorunlarla karşılaşma ihtimallerini ortaya çıkarıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? En basit haliyle sonuç alamamayı getiriyor bu tarz uygulamalar. Hasta yaptırıyor, diyelim ki hiç başı derde girmedi ama en basitiyle sonuç alamıyor. Bence bunun en kötü tarafı şu, o uygulamadan sonuç alamadı, hadi neyse ama ben bu uygulamayı yaptırdım, hiç de bir işe yaramadı fikri kafasında yerleşiyor ve aslında çok faydalanabileceği bir uygulamadan hem kendisi mahrum kalıyor hem de takdir edersiniz hastalar yakın çevrelerine, dostuna, arkadaşına, ailesine de bunları söylediği için herkes bundan mahrum kalıyor. Ama bir adım sonrasında gerçekten çok ağır yanık vakaları da ortaya çıkabiliyor.
o bölgede yağ nekrozuna varan sonuçlarla zaman zaman nadir de olsa karşılaşılabiliyor. O yüzden ben çok hastalarımızdan şunu rica ediyorum. Bir şey ederinin çok altında ise size sunulurken o doğru bir iş değildir. Kimse ederinin altında bir şeyi sunamaz. Bu büyük bir gerçek. Evet. Yani iyi bir şey istiyorsak maalesef onun bir bedeli var. Evet, ekonomik koşullarımız hepimizin çok ağır. Hepimiz bu cihazları alırken de çok zorlanarak alıyoruz. Peçleri keza çok pahalı. Doğru personelle çalışmak, bu hizmeti doğru şekilde vermek masraflı. Ama sonunda iyi bir iş yapmak için hepimiz bunu göze alıyoruz. Hastalarımız da bence bu kadarını kendileri için göze almalı diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Hakikaten bu programı izleyen izleyicilerimizin de çok dikkatli olmalarını, sağlıklarını güzelleşmek adına kötü yapmadan doğru hekimleri, doğru insanları, doğru cihazları tercih etmelerini hakikaten herkese öneriyoruz. Çünkü sağlığın şakası olmaz. Ne kadar doğru söylediniz. Çünkü bu aslında estetik ismi girince sağlıktan sanki ayrıymış gibi algılanabiliyor kafamızda ama hiç öyle değil. Estetik sağlıkla bir bütün halinde ilerliyor. Evet. O yüzden o kadar doğru bir tespit yaptınız ki umuyorum bizi dikkate alırlar. Çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.